20. yüzyıla girerken teknolojinin ilerliyor olması, insanın antik dönemden beri var olan devasa araçlar ve binalar inşa etme hırsını kamçılamaya devam etti. Başını İngiltere'nin çektiği denizlere ve okyanuslara kıyısı olan birçok ülke, deniz taşımacılığında birbiriyle yarışır nitelikte gemiler inşa etti. 1874'te kurulan White Star Line şirketi de bu yarışa katıldı ve olimpik sınıfta transatlantikler inşa etti ve bu gemilerden en meşhur olan Titanic, trajik sonu ile hafızalarımıza kazındı. Tabii ki burada Titanic'i anlatmayacağız şimdilik tabii. Ele alacağımız konu o 14-15 Nisan 1912 gecesinde Titanic'e yardımda bulunan veya bulunmakta tereddüt eden gemilerin başına neler geldiğiyle alakalı. Ele alacağımız ilk gemi RMS Mauretania. White Star Line'ın rakiplerinden Cunard Line tarafından inşa edilen gemi, 1911'e kadar dünyanın en büyük gemisi unvanına sahip oldu. White Star Line şirketine Titanic için fikir vermiştir. 1934'te hizmet dışı kaldı ve 1935'te hurda olarak söküldü. Gemiden kalan tek parça Newcastle Discovery Museum'da sergileniyor. RMS Lusitania, Cunard Line şirketine aittir. İsmi bugün Portekiz topraklarında olan bir Roma şehri Lusitania'dan gelir. 7 Mayıs 1915'te Almanlar tarafından İrlanda'ya 19 kilometre kala batırılmıştır. Alman U-20 denizaltısı torpido atışıyla Lusitania'yı 18 dakikada batırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerinden biri olmuştur. Çünkü gemide 1266 yolcu bulunmaktadır ve 1266 yolcudan 139'u Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Bunlardan 128'i hayatını kaybetmiştir. RMS Olympic, RMS Titanic'in kardeş gemisi. White Star Line şirketinin RMS Mauretania gemisine karşılık inşa ettiği gemidir. 1911'de RMS Mauretania'nın ünvanını ele geçirmiş, dünyanın en büyük gemisi olmuştur. Daha sonra bu ünvan kısa süreliğine Titanic'in olacaktır. 14-15 Nisan 1912 gecesi Titanic'in imdat çağrısını almış olsa da aralarında 930 kilometre mesafe vardır ve dolayısıyla yetişmesi imkansızdır. Birinci Dünya Savaşı'nda Old Reliable ünvanıyla kamuflaj boyaları ile hizmet verdi. 1935'te hurdaya ayrıldı. 1934'te hizmete giren RMS Queen Mary bunda etkili olmuştur. HMHS Britannic, Olympic ve Titanic'in kardeş gemisi. Birinci Dünya Savaşı esnasında hastane gemisi olarak hizmet verdi. 21 Kasım 1916 sabahı Ege Denizi'nde Kia Adası yakınlarında şiddetli bir patlamayla yan yatmış ve 55 dakika içinde batmıştır. Patlamanın sebebi üzerine ya Alman mayınları ya da Alman denizaltısının torpidosu tahmini yürütülmektedir. Enkazı hala Ege Denizi'nin 130 metre altındadır. SS Californian 14-15-1912 gecesi Titanic'e en yakın gemi olmasına rağmen hareketsiz kalmıştır ve yardıma gitmemiştir. 9 Kasım 1915'te Alman U-34 ve Alman U-35 denizaltıları tarafından Doğu Akdeniz'de batırılmıştır. RMS Carpathia, transatlantik yolcu gemisi. Titanic'in yardımına koşup bazı yolcuları kurtararak bugüne dek sürecek olan üne kavuştu. Ancak 17 Temmuz 1918'de Almanlar tarafından torpillenerek batırıldı. SS Man Temple, buharlı kargo ve yolcu gemisi. 14-15 Nisan 1912 gecesi Titanic'in tehlike sinyallerine cevap verdi. 1916'da Almanlar tarafından içindeki kargo ile beraber batırıldı. Görüldüğü üzere RMS Titanic'in o talihsiz gecesinde yardımına koşan, karşılık veren veya karşılık vermeyen birçok gemi talihsiz olaylar yaşadı.
İlginçtir ki pek çok gemi de Almanlar tarafından batırılmıştır. Tabii ki Almanların Titanic'in intikamını almak gibi bir niyeti yoktu. Titanic'in batmasından 2 yıl sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı, İngiltere ve Almanya'yı pek çok cephede karşı karşıya getirdi. İngiltere, her ne kadar o dönem dünyanın en güçlü ülkesi kabul edilse de, Almanların deniz kuvvetleri hatırı sayılır şekilde rakiplerine kök söktürmüştü. Savaşın sonunda yenilen Almanlar, ilk etapta donanmalarını kaybettiler ve onurlarının kırılması için de donanmaya ait ne varsa hepsini teslim etmeleri için İngiltere'ye yüzdürülmeleri istendi. Tüm Alman donanması İngiltere donanmasının merkezine geldi ve donanma açığa demirletildi. Başta İngilizler, Fransız ve İtalyanlar bu donanmaya sahip olmak istiyordu. Çünkü Almanların denizcilik alanında uzmanlaşmış bir teknolojiye ve dayanıklılığa sahip olmaları donanmanın paylaşım konusunu sıkıntıya uğratmaya başlamıştı. Çünkü İngilizler en güçlü Alman savaş gemilerine sahip olma arzusundaydı. Sıkıntılı süreç uzarken Alman donanmasının başında bulunan Ludwig von Reuter 21 Haziran 1919 günü sabah saat 11.30'da emrindeki donanmaya bir sinyal gönderdi ve donanmaya ait 74 gemiden 52 tanesi kendini batırdı, geriye kalan da karaya oturdu. Böylece gururunu kurtaran Almanya, İngiltere'ye karşı da politik bir gol atmış oldu.